Bugünleri de ben sana anlatırken hani ikna etmek için şey diyordum ben. Ya aşkım bak işte biz de vatandaş olabiliriz. İşte çocuk vatandaş olur, şöyle olur, böyle olur ama bunların hepsini söylerken ben hani birazcık seni ikna edeyim. Bak görüyor musun ya bir yıl sonra vatandaş olunuyormuş falan derken bile ben şey diyorum lan diyorum ben zaten bir yıl yaşamam Brezilya'da ama cazip geliyor ya. Evet. İkna edebilmek için Ben de diyordum. bazen inanamıyorum ne yaşadığımız ama diyorum ki iyi ki gelmişiz, iyi ki yapmışız. Her seferinde bunu söylüyorum. Şu an çok rahatız. Psikolojikman çok rahatız. Çok güzel bir kültürün insanlar, parçası olduk. evet, çok güzel insanlar tanıdık. Evet. Brezilya'da da bizim bir annemiz, bir anneannemiz, arkadaşlarımız, teyzelerimiz, amcalarımız var. Bu arada burada da bir aile olduk. Bizim gibi çok o işlere zaman harcamak istemiyorsunuz. Ben bir yıl sonra vatandaşlığa başvurabileyim istiyorsanız tabii ki de Brezilya. Çünkü çocuğun doğar doğmaz vatandaşlık elde etmesi çocuk için ve aile için çok büyük bir avantaj. Vize kuyruklarında beklemektense seyahat özgürlüğünü elde etmesi harika bir şey. Hayata 1-0 önde başlar. Biz bunu kendimiz için yaptık. Bundan memnunuz. Bunları sizler için de isteriz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız ve beğenileriniz sayesinde bu video daha çok kişinin önüne çıkacaktır. Yeni evlenen, hamile olan tanıdığınız varsa bu videoyu lütfen yollayın. Onlar da bunlardan haberdar Merhaba olsun. arkadaşlar. Merhaba. Uzun bir aranın ardından müjdeli bir haber vermek için buradayız. Ben Brezilya vatandaşı oldum. Bu haberi sizlerle paylaşmak istedik. Şuradan da hemen şeyi göstereyim, fotoğrafı göstereyim. Şöyle. Çünkü bazı arkadaşlar bayrak gibi pasaport sallıyor. Ama İçi boş. pasaportun ne olduğu belli değil. Şeyden alıyorlar böyle sokak satıcılarını pasaport diye. Şu da benim Türk pasaportum arkadaşlar. Yani o da var yani. Türk pasaportum. Bu da Brezilya pasaportum. Aslında vatandaş olalı bayağı zaman oldu benim. Ama pasaport başvurusu için beklemiştim. Brezilya'da yaşadığımız için çok da acele etmemiştik. Evet. Ama daha sonrasında Acele etmedik ama kocam o kadar şanslı ki hızlıca vatandaş oldu. benim işlemlerim normalden biraz hızlı olduğu doğrudur. Ama daha hızlı Evet. halledenler de var. Evet, bizden daha hızlı önce halledenler de oldu. Ya işte video çekelim, paylaşalım, Evet. anlatalım için daha çok onun için aldım. Hani böyle bununla bir yere gezeyim değil de hani millet böyle elinde sallıyor ya işte şey vatandaşı oldum, bilmem nerenin vatandaşı olacağım, işte olmak üzereyim, oluyorsunuz falan. Şey yani içi dolu bir pasaport. Benim kendi şahsi pasaportum. Bu süreçlerden bahsedelim size. Müjdeli haberi verelim. Sohbet muhabbet edelim istedik. Evet. Biliyorsunuz ki biz Brezilya'dayız ne zamandan beri. Aslında biliyor musunuz da bilmiyorum da. İlk izleyenler için o zaman direkt önce kendimizi tanıtalım. Evet. Biz Brezilya'ya gelmeye 2023 yılında ilk oğlumuz Diego Aybars'ın doğumu için geldik. Gelmeye karar vermiştik. Evet. Diego Aybars'ın doğumu için İlk gelmeye videomuzu karar hatta verdik. Fethiye'de çektik. Evet. Fethiye'de o çektiğimiz ilk video zaten YouTube'da da var görebilirsiniz. O videoda biz henüz karar aşamasındaydık. Biletimiz vardı ama Vardı ama her an cayabilir moddaydık. Özellikle ben. Evet. Yani böyle bir şey ipliğinde diyorlardı ya. Ne ipliğindeydi o ya? Neyse bir şey ipliğindeydi yani kararımız her an cayabilirdik. Evet. Bu yüzden biz bu kararı alınca Ayşe ile birlikte çok fazla tartışmadık. Başkalarıyla çok tartışmadık. Kendi aramızda tabii şey yaptık, münakaşa ettik de. Çünkü şunu biliyoruz. Sonuçta Brezilya uzak bir ülke. Ayşe'nin ilk doğumu, doğum gibi şeyler bunlar çok ağır stresli durumlar. Genelde tavsiye verilecek olsa otur oturduğun yerde gitme en güzel tavsiye olurdu bizim için. Evet. Biz de zaten kararı zor almışız, zor geleceğiz. Hani işe kimseyi karıştırmayalım diye bunu paylaşmadık. Kimseyle paylaşmadık, ailemizle bile paylaşmadık aslında. Son zamanlara doğru dönmüşlerdi. Evet. Daha sonrasında da bu video çekmelerindeki, bizim video çekmemizdeki mantık eşe dosta nasıl gidiyor, ne haldeyiz bunu göstermek bir de doğacak olan çocuğumuza anı kalsın diye biz video çekiyorduk. Tabii daha sonrasında video çekmek biraz daha buraya doğum amaçlı gelenlere bilgi vermek, nasıl olduğunu göstermek. Bir diğer amacı da biz Brezilya'ya geldiğimizde Brezilya'da yaşayan Türkler yapamazsınız, edemezsiniz gibi yorumlarda bulunuyordu ve bu bizi Evet. aslında demoralize ediyordu o zamanlar.
demoralize ediyordu ve ben o ilk duyduğum şeylerden ötürü çok korkmuştum. Ya biz boşuna mı geldik, işte şöyle böyle olamayacakmış, baksana burada kalma süremiz uzayacak mı, bir şeyler diye çok böyle endişelenmiştim. Sonrasında Burak da dedi ki ya böyle şey olamaz, yani bu resmiyette her şey yazılı, belli, kanun ortada. Yani böyle bir dünya yok dedi. Ben bunu denemezsem olmaz, deneyeceğim dedi. Hatta ilk oturum başvurusunu kendisi yapmak istedi. Ben istememiştim. O da dedi ki böyle verilen bir hak var, alalım, ki iyi ki o zaman almış. Kocam ileri görüşüdür sağ olsun. Kocanı överken ben. Sağ ol Ya kızıcığım işte benim. o zaman benim yerime de alıver dedi. İyi ki almış ve şu an gerçekten oturum almak dahi çok zorlaştı. Biz hemen oturum almıştık. O an protokolümüz elindeydi. Evet. Şimdi uzun süre boyunca kaç ay bekleyen var. Bir arkadaşlarımız var hatta uzun süreden beri Nasıl ay oturum bekledi? bekliyorlar. 5 aydan beri oturum bekliyorlardı. Ama sonra aldı. 5 ay Sonra sonra aldılar. aldı. Yani demek istediğim daha da zorlaştı. İyi ki o zaman zamanında yapmışız bu şeyi, bu işi. Yeni istenen evraklara göre yapınca yine hızlı oluyor yani. Bizim yaptığımız gibi böyle doğaçlama olmuyor artık. Yani bir şekilde bir destek almanız gerekiyor. Bu destek kısmını tırnaklıyorum. Devam edeceğim bununla ilgili bazı açıklamalara. Ayşe de az önce anlatırken hani dedin ya oturum alırken şöyle olmuştu böyle olmuş falan dediğinde ben bayağı bir geriye gittim. Attığım küçücük bir adım ileride çok farklı şeylere sebep oluyor. Biz Fethiye'de oturup konuştuğumuzda sadece çocuğumuz vatandaş olsun, işte seyahat hakkı elde etsin, yurt dışında eğitim alacaksa, üniversite okuyacaksa, pasaport sayesinde vizeyle falan uğraşmasın. Bu tür hedeflerimiz vardı. İşte benim için de banka hesabı açayım, işte başka bir ülkede hesabım olsun şeklinde düşüncelerim vardı ve bu düşünceler çok sığdı yani. Çok fazla çeşitlendiremiyordum bunu. Evet. Sadece belli başlı başlıklardaydım. Fakat buraya geldikten sonra İşler öyle bir şekilde değişmeye başladı Buraya, ki. evet, buraya ve şu zamana gelince. Yani Evet. şu zamanda o kadar çok alternatif şeyler düşünüyoruz ki kafada. Acayip böyle o çark çok geniş. Doğum ve vatandaşlık gerçekten çok büyük avantaj. Yani o ilk adımı atmanızı biz tavsiye ederiz. Biz o ilk adım aşamasında Ayşe ile birlikteydik. Beraber münakaşa edip karar verip adım atıyorduk. Ve o attığımız adımdan ben çok memnunum. 2023'te senin hamilelik döneminde tabii Ayşe'nin bu işe sıcak bakmasıyla oldu. Yoksa hayır deseydi zaten o da olay Onu bitiyordu. da şöyle oldu. Bugünlere gelemeyecektik. Onu da şöyle oldu. Burak bana ilk o zaman deseydi ki bir vatandaşlık alacağız, hadi gidelim deseydi ben büyük ihtimalle istemezdim. Ama oğlum söz konusu olunca, çocuğum, bebeğim söz konusu olunca o zaman benim için bütün akan sular durdu ve ilk o zaman, yani zaten bebeğimiz için bunu kabul etmiştim o zaman. Geldik. Onun için sonra yapılabilirliği gördük. Yapılabilirliği deneyimleyerek gördük Deneyimleyerek aslında. gördük. Bu arada o zaman Burak'ın emeği, o zaman şartlarıyla Burak'ın emeği çok büyük bu işte. Kendi Sağ olsun. araştırdı, kendi yaptı, bir sürü her yerlerden bir şeyler bulmaya çalıştı falan. Hani o zaman hatta videolarda hatırlarsanız yanımızda bizimle birlikte eşlik eden bir bayan var. Onun kişisel işleri vardı. Bizimle pek fazla ilgilenememişti. Burak genelde çoğu işlemi kendisi yapmıştı o süreçte ve bize yol gösteren bir rehber yoktu o zaman. Yani ve bizim önümüzde doğum yapmış, bizim ona soracağımız birisi yoktu. Brezilya popüler değildi. Ya Brezilya hiç popüler değildi. Şu anda da popüler değil. Bu vatandaşlık konusunda en çok Arjantin önde geliyor. Bunun başlıca sebepleri aslında bu konuların hepsi çok çok uzun. Böyle konuşacak o Çok kadar uzun. çok şey var ki hepsini burada anlatamayız. Ama bir özet geçmek istiyorum Gülüm bu konuyu. Önemli çünkü. Şimdi arkadaşlar bazıları bu işi meslek olarak yaptığı için mesela influencerlar binlerce takipçisi var. İşte bir dil kursu geliyor diyor işte sen diyor benim reklamımı yap. Sana şu kadar para. O kişi de tabii bu parayı aldığı için, işi de bu olduğu için hani o kişiye de kızmıyorum. Şahsi olarak bu influencerlara ben kızmıyorum. Çünkü onların işi bu. Sonuçta parayla bu işi yapıyorlar. Adam diyor ki al şu parayı benim reklamımı yap. O da orada işte pazarlama yapıyor. İşte Arjantin hakkında diyor ki üniversite var burada. Üniversitelere sınavsız girebilirsiniz. Doğru bilgi. Ondan sonra mezun olursunuz falan filan filan. Ama şuralarda da tabii biraz da cazip gelmesi için araya ufak tefek yalanlar sıkıştırıyor. Tamam Arjantin'de konuyla hiç alakalı değil de ufacık bir şey geçeceğim. Sabredin. Brezilya'ya döneceğim.
Diyor ki işte Arjantin'de üniversite okuyabilirsiniz sınavsız. Tamam da sen sınavsız bu sisteme girdin. Türkiye'deki zor aşama zaten sınava geçmek. Arjantin'in nüfusu az olduğu için adamların sınavla eleme derdi yok. Arjantin'de eleme üniversitenin 1. 2. 3. sınıfında başlıyor. Dersler zor, dersleri geçemiyorsun. Lan düşünsen ya, daha ana diline sen hakim değilsin. Ana dilinde eğitimi çözemiyorsun. Türkiye'de başaramamışsın üniversite okumayı. Arjantin'e gideceksin ve İspanyolca olarak ana dili İspanyolca olan sınıf arkadaşlarınla rekabet edip dersleri geçeceksin. Ve üniversite mezunu olacaksın. Ya buna inandırmaya çalışıyor influencerlar. Niye? Çünkü bir dil okulundan ya da bir üniversite temsilciliğinden para almış. Bir tanesini hatta bayağı bir tartıştık internette. Ya diyor ki üniversite sınavsız, okey, mezun olabilirsin garantisi veriyor. Garantiye veren şirket Dubai'de. Dubai'den Arjantin'deki dil okulunu pazarlıyor. Öğrenci Türk, ana dili Türkçe, üniversitede İspanyolca eğitim veriyor. Buna da inanıp para yatıranlar var. Bu konu beni şey yapıyor. Neyse biz konumuza dönelim. O konu ayrı ama Brezilya'da da doğumla ilgili ve vatandaşlıklarla ilgili farklı şeyler başladı. Aynı o Arjantin gibi. Yani daha buraya yeni gelmişler. Ne oturumu var, ne vatandaşlığı var, ne hiçbir şey var. Ama doğum yoluyla vatandaşlık alma üzerine rehberlik, danışmanlık Danışmanlık yapıyor. edebileceğini iddia eden ve gerçekten yani dudak uçuklatan fiyatlar talep edenler duyduk. Yani çok şaşırtıcı şeyler duyduk. İşte bu arkadaşlar büyük ihtimalle internetten aldıkları bilgilerle bu işi yapabileceklerini düşünüyorlar ki daha kendi işlemlerini halletmeden para talep edip başkalarını bu yola sokuyor. Tamam, bu yol kötü değil. Buraya gelen herkes muhakkak bu işlemleri halledecek. Çünkü zor bir işlem yok. Sadece zamanınıza mal olur. Biraz para harcarsınız ama bu işlemleri halleder gidersiniz. Buraya geldikten sonra da bu hakları kazanınca bundan pişman olmayacağınıza eminim. Bizim takıldığımız nokta bu işlemleri çok yüksek paralarla yapmaya çalışıp kendilerinin bu konu hakkında bir tecrübeleri olmaması. Ve bunca zaman biz de insanlara yardımcı olmak için tabii ücret karşılığı olmadan yardımcı olmak için Ona da parantez açayım. Biz ilk buraya geldiğimizde bu tek kalmışlığın çok fazla sıkıntısını çektik. Bize yardımcı olan, rehberlik eden kimse yoktu. Yani önümüze bir örnek yoktu ya da biz ulaşamamıştık, bilmiyorum. O zaman bunları tek başımıza yapmaya çalışırken çok zorlandık. Tabii. Bundan sonra da dedi Siz- ki Burak, hani böyle bir hak var. Biz insanlara yardım edelim yapmak isteyenlere. Tamam, sağ olsun, çok iyi niyetlidir, yapar ama bu bütün zamanını alıyor, yani bütün zamanını alıyor. Birisiyle konuşuyorsun, yardımcı olmak istiyorsun, 1 saat 2 saat en az konuşuyorsun. Aynı soruları yüzlerce kez cevaplıyorsun. Yani artık belli bir süreden sonra yıpratıyor. Bilmiyorum, Burak yıpratıyor mu da beni yıpratıyor yani. Beni de yıpratıyor. Beni de yıpratıyor ama şöyle bir şey var. İnsanların bu işten fayda sağlıyor olması beni motive ediyor. Çünkü ben insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Bana babadan geçmiş bir özellik. Benim babam da öyle insanlara yardımcı olmayı sever. Öyledir, sağ ol. Ben de seviyorum. Bir de şu platformu kurmak istedim ben. Ya Türkler birbiriyle yurt dışında dayanışsın. Hani Türk birbirini görünce kaçmasın yani. Birbirine daha da sarılsın diye bu platformu kurmak için çabaladım. Kendimi zorladım. İlk başta bir WhatsApp grubu kurduk. Baktık orada olmuyor. Sonra Telegram grubu kurduk. Bu arada WhatsApp ve Telegram gruplarında ilginç bir şekilde aslında o bilgiye ihtiyacı olmayıp da bilgiyi sorgulayan, cevabını merak eden, irdeleyen çok fazla kişi oldu. Bunun sebebi de sadece kendi danışmanlık Ya aslında biz bunu biliyoruz. yapmaya Niyetini çalıştıkları için. biliyoruz. Biz buna gene karşı değildik. Sonuçta birilerinin bu işi yapması lazım. Birilerinin birine yol göstermesi lazım. Evet. Biz herkese ulaşamıyoruz. Bunun sebebi de reklam ve pazarlama iyi yapamıyoruz belki. Çok fazla takipçimiz yok. Çok fazla beğeni almıyor, yorum almıyor. Sürekli bir O yüzden video. bize ulaşamıyorlar. İşte çok fazla yorumu ve
beğenisi, izlenimisi olan işte bu influencerlarla çalışanlara ulaşıyorlar. Onlar da bu işi ticarete dökmek istiyor. Evet. Bu işlerde de iyi para var, yani büyük para istiyorlar. O parayı aldıktan sonra da işte bir şekilde bu işlemleri halledeceklerini düşünüyorlar. Şöyle, Bunlar onların düşüncesi tabii. evet. Şöyle ki ama bizim bu son zamandaki bu aslında hiçbir bilgiye sahip olmadan etraftan duyulan bilgilerle hareket ederek bir şeyler yapmaya çalışıp üstüne bir de uçuk yani Miktarlarda para talep eden arkadaşlara yani şey yapmıyor değiliz yani. bir şaşırıyoruz. Danışmanlık konusunda biz daha önce gelen arkadaşlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorduk. Gelen arkadaşlar sayesinde de buradaki bilgilerimizi ve deneyimlerimizi aslında geliştirdik. Bu doğum hakkında başvurular olsun, gerekli bütün süreçler hakkında yeterince deneyimi elde ettik. Bunun hepsini ücretsiz bir şekilde yaptık. Bu ücretsiz bir şekilde yapmamızın bize katkısı edindiğimiz deneyimler oldu aslında. Ve Güncel bilgiler. güncel bilgiler oldu. Ve şimdi ben vatandaş olduktan sonra bu işi yasal olarak yapmaya başladım. Şirket kurdum. Bir danışmanlık şirketim var. Tamamen yasal olarak bir Brezilya vatandaşı olarak burada daha önce doğum deneyimlemiş birisi, kendi işlemlerini yapmış birisi olarak birçok kişiye yardımcı olmuş olarak ve Haziran sonunda ikinci çocuğum doğacak. O da Brezilya'da doğacak. Bu da bizim kendi tercihimiz. Aslında çocuk şu anda Türkiye'de de doğsa, ben Brezilya vatandaşı olduğum için aslında çocuk Brezilya vatandaşı olacak. Fakat biz Brezilya'da yaşıyoruz. Burada yaşamaya karar verdik. Bu yüzden burada doğacak ve bu işlemleri de biz kendimiz yapacağız. Bunları yaparken de biz video paylaşacağız aslında. Video da çekeceğiz hem kendimiz için hem de doğacak olan ikinci çocuğumuza anı kalsın diye biz bunu ölümsüzleştireceğiz. Vlog olarak paylaşacağız. Bunun dışında profesyonel olarak bu doğum için destek almak isteyen varsa bize ulaşabilir. Biz size doğum sürecinde yardımcı oluruz. Bunu bir yasal bir şekilde yapacağız. Yasal bir şirketimiz var. Danışmanlık yapıyoruz. Evet. O diyebildik. Bunca zaman biz bu işi Hep askıda iş olarak kaldı. görmedik aslında. Evet. Hep yardım olarak gördük. Evet, iş olarak görmedik. Yardım ettin. Hala da aslında yardım etmeye devam ediyor. Biz yardım etmeye yine açığız. Yardım ederiz fakat bizim de zamanımız kısıtlı, sınırlı. Mesela günde 2 kişiyle bile konuşsak, hani 2 kişi az gibi geliyor ama birer saatten 2 saat. Hani zaten kaç saat günlük boşluğumuz var. Bunun 2 saatini sadece bilgi vermek için birileriyle konuşunca bu bizi gerçekten de çok yoruyor. Bir de şu var, hani o 2 kişi, günlük konuştuğumuz 2 kişiye gerçekten de karar verip buraya gelseler ve bundan faydalansalar gene okeyiz. Fakat bazıları gerçekten de sadece Evet. muhabbet için, hani boş muhabbet için arıyor ve bizim o kıymetli vaktimizi aslında boşa harcıyor. Evet. Biz en azından bunun önüne geçebilmek için, danışmanlık için, bilgi vermek için cüzi bir miktar belirleyip o parayı talep edeceğiz. Bu işte gerçekten de ciddiyseniz, ciddi bir şekilde düşünüyorsanız bu para sizin gözden çıkarabileceğiniz bir para olacak zaten. Çocuk doğuyor, oturum alıyorsunuz. Oturum tarihinden itibaren bir yıl sonra, 12 ay sonra bu 12 ayın 3 ayı Brezilya dışına çıkabiliyorsunuz. Bu 3 ayda 12 ayın içinde sayılıyor. Mesela 1 Ocak'ta geldiniz, diğer 1 Ocak'a kadar. O 1 Ocak'ta 1 Ocak arasında 3 ay ya da 90 gün Brezilya dışına çıkabiliyorsunuz. Bu aslında en büyük avantaj. Arjantin'le Brezilya'yı ben karşılaştırırken, düşünürken benim karar aşamasında tamam ya dediğim nokta aslında benim için buydu. Çünkü Arjantin'de bu yıl bu süre 2 yılmış ve 2 yıl boyunca kesintisiz oturum istiyorlar. Yani kesintisiz Arjantin'de kalmanız gerekiyormuş. 2 yıl çok uzun bir süre, yani ölümünün olur, kalım olur, bir şey olur. Hani memlekete gitmen gerekebilir ya da Arjantin'den çıkman gerekebilir. Aynı zamanda mahkeme yolunu da alıyor musun artık? Daha da zorlaşmış. Orada daha farklıymış. Tabii Arjantin'deki Bilmiyorum, arkadaşlar daha iyi bilir onu. Hani biz buraya illa buraya gelin, illa Brezilya diye biz diretmiyoruz. Bizim böyle bir talebimiz yok. Gelmek isteyenler, karar verenlere biz yardımcı oluruz. Ama Arjantin'de değerlendirebilirsiniz. Genelde Arjantinli arkadaşlar Brezilya'yı hep kötülüyor ama biz bunu yapmıyoruz.
Arjantin'i de değerlendirin. Arjantin daha güzelmiş, daha güvenliymiş. Hatta oraya gitmenizi tavsiye ederiz. Fakat bizim gibi çok o işlere zaman harcamak istemiyorsunuz. Ben bir yıl sonra vatandaşlığa başvurabileyim istiyorsanız tabii ki de Brezilya burada öne geçiyor. Bu arada Brezilya güvensizdir diyebilmek için ilk önce Brezilya'yı deneyimlemek gerekiyor. Evet. Yani deneyimlemeden yorum yapmak doğru değil. Daha sonra birkaç video da çekeriz Sao Paulo'da. Bizim gittiğimiz, takıldığımız yerleri gösteririz size. Bizim güvenlik endişelerimiz yok. Bir de biz Muğla'da yaşıyoruz. Hani Muğla gibi bir yerde Göcek, Fethiye, Köyceğiz. Bizim zaman geçirdiğimiz yerler. Oranın güvenlik seviyesini düşünün. Biz burada zorluk çekmiyoruz. Bizim çünkü takıldığımız yerler güvenli yerler. Buraları size gösteririz. Buralarda takılırsınız siz de ve bir sorun yaşamazsınız. İlla sıkıntılı yerler istiyorsanız Türkiye'de de bulursunuz arkadaşlar. Burada da bulursunuz. Şunu da unutmayın, burası Türkiye'den yüz ölçümü olarak 11 kat, nüfus olarak neredeyse 3 kat büyük bir ülke. Yani daha fazla ayrıntıyı ararsanız arkadaşlar size söyleriz telefonda. Bunun dışında senin demek istediğin bir şey var mı? Bunun dışında yok. Kesin her şey hakim. Ama nereden nereye be gülüm be. Oturduk Evet. Fethiye'de seninle sohbet muhabbet ederken bugünleri de ben sana anlatırken hani ikna etmek için şey diyordum ben, ya aşkım bak işte biz de vatandaş olabiliriz, işte çocuk vatandaş olur, şöyle olur böyle olur, ama bunların hepsini söylerken ben hani birazcık seni ikna edeyim. Bak görüyor musun ya, bir yıl sonra vatandaş olunuyormuş falan derken bile ben şey diyorum, lan diyorum ben zaten bir yıl yaşamam Brezilya'da ama cazip geliyor ya, ikna edebilmek için diyordum. Bugün geldiğimiz aşamada Evet. gerçekleştirdik. Ben de bazen inanamıyorum ne yaşadığımız ama diyorum ki iyi ki gelmişiz, iyi ki yapmışız. Her seferinde bunu söylüyorum. Şu an çok rahatız. Psikolojik çok rahatız. Evet. Ya iyi Yani ki de yapmışız yapmışız. noktasındayız. Evet. Burada geçirdiğimiz süre zarfında çok güzel hayat deneyimleri edindik. Çok güzel bir kültürün İnsanlar- parçası olduk. Evet, çok güzel insanlar tanıdık. Evet. Brezilya'da da bizim bir annemiz, bir anneannemiz, arkadaşlarımız, teyzelerimiz, amcalarımız var bu arada. Burada da bir aile olduk. Diego'nun arkadaşları var burada. Diego'yu göndermek istemiyorlar. Biz tatil için bir gidelim mi acaba diye düşünüyorduk. Bizi göndermek istemiyorlar. Evet. Yani alıştık buraya bayağı. Onlar da bize çok alıştı. Çok aslında sıcakkanlı, iyi insanlar Brezilya insanları. Evet. Brezilyalılar. Kültür olarak öyleler. Bir de Kültür- yabancıya karşı pozitifler. Pozitifler, Burada evet. ırkçılık kesinlikle yok. Türkiye'den geldiğimizi söyleyince genelde yardımcı oluyorlar. Brezilya benim seyahat ettiğim 40. ülkedir belki. Ben öncesinde de çok seyahat ettiğim için Avrupa'yı da çok iyi biliyorum. İnsanların birbirine yaklaşımını çok iyi biliyorum. Bu yüzden Brezilya benim yasal olarak vatanım olsa da gönlümde yatan diğer vatan da, yani içime sinen diğer vatan da aslında Brezilya. Ya insanları gerçekten de çok tatlı, yaklaşımları çok güzel, pozitifler. Buraya çok kolay hayat uydurabiliyorsunuz ve yaşamaktan burada zevk alıyorsun. Kesinlikle öyle. Biz mutluyuz buradan ve Brezilya'nın keşfedilmesi gereken bir sürü yerleri var. Biz sadece bir kısmını keşfedebildik. Belki diğer yerleri keşfetsek daha da güzel, daha da farklı şeyler düşünürüz. Onun için de zaman lazım. Bir ikinci bebiş de doğuralım. Bakalım ondan sonrasında bizi neler bekliyor. Biraz daha zaman gösterecek. Hoşçakalın. Bakacağız. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız ve beğenileriniz sayesinde bu video daha çok kişinin önüne çıkacaktır. Yeni evlenen, hamile olan tanıdığınız varsa bu videoyu lütfen yollayın. Onlar da bunlardan haberdar olsun. Çünkü çocuğun doğar doğmaz vatandaşlık elde etmesi çocuk için ve aile için çok büyük bir avantaj. Vize kuyruklarında beklemektense seyahat özgürlüğünü elde etmesi harika bir şey. Hayata 1-0 önde başlar. Biz bunu kendimiz için yaptık. Bundan memnunuz. Bunları sizler için de isteriz. Lütfen videoyu beğenin, abone olun, yorum yazın.
kendiniz için de belki ileride böyle bir pasaporta sahip olabilirsiniz. Emin olun biz bile bu yola başladığımızda bunu başarabileceğimize emin değildik. Evet. Ama biz başardık. Biz başardıysak siz de yapabilirsiniz. Bizden daha iyi yaparsınız. Çünkü sizin için biz buradayız. Sizin için bir şeyler yapmak için buradayız. Daha çok destekçiniz var. Burada yaşayan daha çok Türk var. İlk adımı atmak sizden, gerisi bizden. Evet. Hadi Hoşçakalın. hoşça kalın.